Zaman en kıymetli sermayen. Eğer bugün de birilerinin senin değerini tartmasına izin veriyorsan bu videoyu kapat ve o sığ hayatına geri dön. Çünkü burada sadece kendi masasını kuranlar kalabilir. Eğer buradaysan o sinsi darbelerin altındaki gerçek stratejiyi duymaya hazırsın demektir. Tıpkı şu akrebi düşmüş saat gibisin. Orada duruyorsun, bir yer kaplıyorsun ama kimse sana bakıp zamanını planlamıyor. Mekanizman çalışıyor olabilir ama göstergen yok. Yani hükmün sıfır. Sen de böylesin. Potansiyelin var ama etkin yok. Bugün bu işlevsizliği bitirip seni yeniden sistemin kurucusu yapacağız. Söylemeyeceğim. Bu video senin iyi çocuk maskeni parçalayacak. Mesele onun ne kadar sinsi olduğu değil, senin ne kadar savunmasız olduğu. Gürültüyü kes ve sadece şu soğuk gerçeği dinle. Yani çerçeve. Hakimiyeti olan olmayan bir adam, açık denizde pusulasız kalan bir kaptan gibidir. Başkalarının rüzgarıyla gidersin ve günün sonunda kayalıklara çarptığında neden diye benim gibi sorarsın. Bugün o rüzgarı senin kontrolüne vereceğiz. Sana yıllarca kadınlar nezakete hayrandır masalı servis edildi. Bu zehri yuttuğun gün kendi otoriteni onayına sundun. Alttan almak ilişkiyi kurtarır dediler. Hayır, bu senin sınırlarını paspas etmen için uydurulan bir uyuşturucuydu. Fedakarlık yaparsan saygı görürsün dediler. Senin kendi kale duvarlarını bizzat yıkman demekti. Öğretildi ki sessizce beklemek erdemdir. Gerçek şu, sessizce beklemek sadece sıranın sana gelmesini umut eden bir kurbana dönüşmektir. Peki bu sinsi darbeler neden hep seni buluyor? Onay beklediğin o gözlerde aslında bir hükümdar değil, sadece bir ne zaman fark edeceksin? O ekranın ışığında yüzün aydınlanırken onun stratejik oyunlarında bir piyon bile olmadığını ne zaman kabulleneceksin? Bu uyumlu erkek rolü için öz saygınından daha ne kadar verebilirsin? Sence o geç gelen cevaplar seni deniyor mu? Yoksa çoktan elendiğini mi ilan ediyor? Bunu bana kitaplar anlatmadı. Onlarca adamın aynı noktada nasıl diz çöktüğünü kendi gözlerimle gördüğümde anladım. Gece yarısı cevapsız mesajların ağırlığında altında ezilen erkeklerin ruhsal çöküşünü içeriden biliyorum. Saat tecrübemden biliyorum, yaşadıklarımdan biliyorum. Uykusuz saatlerde kurulan o kurtarma senaryolarının aslında nasıl seni bir manipülasyon bataklığına çektiğini gözlerimle gördüm. Videonun sonundaki o 5. adımı duyduğunda bugüne kadar neden darbe yediğini sadece anlamayacak, o sinsi saldırıları tersine çevirmeyi de öğreneceksin. Sen orada neden böyle yaptı diye analiz kasarken karşı taraf senin zayıf noktalarını çoktan haritalandırdı. Çoğu erkek nezaket ile zayıflığı birbirine karıştırıyor. Oysa nezaket dişlerini gösterebildiğin halde ısırmamayı seçmektir. Eğer dişin yoksa senin saygılığın illüzyondur. Jung'un gölge kavramını kendi karanlık gücünü reddettiğin için başkalarının karanlığına kurban oluyoruz. Tıpkı şu bozuk saat gibi pillerin dolu olabilir ama yönün yoksa kimse sana itibar etmez. Statü koruma refleksi olmayan bir adam otoyolda farları kapalı giden bir şoför gibidir. Çarpacağın duvarı ben sana şimdiden söyleyeyim. Yalnızlık değil, karakteri suikasta uğramış bir beraberlik. Buraya kadar anlattıklarım sadece buzdağının görünen yüzüydü. Eğer bu hatayı kabul ettiysen şimdi asıl sinsi olan o güç dengesini bozan ana iniyoruz. Bu analizi sana masa başında değil, bizzat o duygusal enkazın en derin noktasında o sessiz yıkımı izlerken kendim çıkardım. Şu an duyacakların pusu kurulmadan önceki son uyarıdır. Asıl kırılma burada başlıyor. Kadınlar sinsi darbe vurmaz. Sadece senin zayıflayan frame'ine sızarlar.
Bu senin suçun değil. Benim de başıma geldi. Benim de suçum bu değil. Duygusallık erkeği yüceltir diyen o toplumsal dealers'ın bana kurduğu bir tuzaktı bu. Zayıf erkek darbe yediğinde açıklama ister. Oysa stratejik erkek mesafe koyar. Zayıf erkek sürekli kendini kanıtlamaya çalışır. Oysa gerçek bir güç sahibi kanıta ihtiyaç duymayan bir duruş sergiler. Machiavelli bu konuda sevilmekten ziyade korkulmak daha güvenlidir. Buradaki korku şiddet değil, seni kaybetme korkusudur. Eğer seni kaybetmekten korkmuyorlarsa sana darbe vurmaları emin ol an meselesidir bana vurdukları gibi. Sağ raporum net. Fazla şeffaflık saldırıya açık olmaktır. Sen içimi döküyorum dediğin her an aslında kendi zırhını çıkarıp düşmana teslim ediyorsun. Bu sinsi hamleleri bizzat deşifre ettim. Dürüstlüğün gizemle birleşmediği her an aslında kendi saygınlığını parsel parsel satıyorsun. Birçok erkeğin bu aşamada şeffaf olacağım derken nasıl zavallılaştığını ve statüsünün nasıl yerle bir olduğunu bizzat tecrübe ettim. Ayarı bozulmuş saat gibisin, doğruyu söylesen bile vaktin dolmuş olabilir. Kendini yeniden kalibre etmen lazım. Tıpkı şarjı bitmiş bir telefonun son ışığı gibi. Acilen kendi öz saygına bağlanman gerekiyor. Aksiyon planının çok net. Şimdi bu videoyu kapat ve ilk iş olarak o her şeyi bilen, açıklayan adam modundan kimseye hesap sorma, otorite hesap sormaz, fatura keser. Sana bu stratejik adımları verdim. Uygula ya da uygulama. Sonuçlarına katlanacak olan ben değil, ben yolu gösterdim. Yürümek artık senin karakterine kalmış. Hamleni yap ve arkana bakma. Stratejik bir erkek attığı okun peşinden koşmaz. Okun hedefe vurmasını soğukkanlılıkla bekler. Bugün o sessizliği ve frame hakimiyetini başlat. Karşı taraf bu yeni ve sert sınırlarını gördüğünde darbe vuracak yer bulamayacaktır. Bulamıyorsa zaten saygı başlamıştır. Onay dilenmeyi de bırak ve kendi kurallarını masaya vur. Kim uyarsa kalır, uymayan kapıyı dışarıdan kapatır. Bir stratejist gibi düşün. Saygınlığın bir kale ise kapıyı açık bırakıp içeri girenlerden şikayet asla edemezsin. Buraya kadar geldiysen piyon olmayı reddedenlerdensin demektir. Yorumlara sadece hakimiyet yaz ve bu yeni duruşunu mühürle. Kimlerin hala oyun kurucu olduğunu göreyim. Gitmek mi istiyorsun? Haklısın. Karar senin. Kurban kalmak hakimiyet kurmanın sorumluluğundan daha kolaydır. Bugün pusu deşifre edildi. Bir sonraki videoda sana gerçek itibar suikastından korunma yollarını öğreteceğim. Sakın kaçırma.